Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size fotoğrafçılık nedir? Fotoğrafçılık nasıl yapılır? Ve fotoğraf makinesinde bilmeniz gereken özellikler nelerdir arkadaşlar? Bunları anlatacağım. Harika bir video olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle makineyi tanımaktan başlayalım. Bu benim elimde bir tane Canon EOS 90D var. Bu Nikon olsa da aslında çok fazla bir şey değişmeyecekti arkadaşlar. Bu tip makinelere DSLR deniliyor. DSLR denmesindeki amaç şu. Şu kısma objektif deniliyor. Şu da gövde kısmı. Şu ikisi yani objektifle gövdeyi şuraya basılı tuttuğunuzda birbirinden ayırıyoruz. Single reflex lens'tir bunlar. SLR'dir yani. Gördüğünüz gibi şu kısmı objektif diyoruz ya da evrensel anlamıyla lens de diyebilirsiniz ama ikisini de tabii ki kullanabilirsiniz. Fark etmez genel olarak. Aslında ben body'mizden bahsedeyim. Özellikle body'mizin şurada içeride bir mekanizma vardır. Bunun adı ayna. Bu aynanın hemen arkasında bir tane sensör görüntülerin üzerine düştüğü bir kısım var. Bu body'ler ikiye ayrılıyor. Crop ve full frame diye. Bu crop bir makine. Yani full frame'e göre mesela 5D marka göre veya 6D'ye göre 1,5 oranında daha küçük bir sensöre sahip. Tabi bunların bir de işlemcileri var. Bu dual dijiktör işlemci destekliyor arkadaşlar. Ayrıca 4K video çekimlerinde de kullanabiliyorsun. ISO değeri mesela maksimum 25.000 civarı yanılmıyorsam. Ayrıca şu anda ben makine alacakları eski bir makine almaktansa yeni işlemcisi olan bir makine almalarını tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca şurada LCD ekranı var arkadaşlar. Koruma kılıflı olarak veriliyor ve mesela şurada bir de moment kısmı var. Bu kısma objektiflerimizi takıyoruz. Şurada bir beyaz bir de kırmızı nokta var. Beyaz noktaya buna crop lensleri, kırmızı noktaya da full frame lenslerimizi takıyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Veya objektif aldığınız zaman da çok dikkat ederek alabilirsiniz bu noktada. Arkadaşlar bu noktada şunu söylemem gerekiyor. DSLR'la aynasız fotoğraf makineleri arasındaki temel fark şu arkadaşlar. Aynasız fotoğraf makineleri kameranın gövdesinde ayna olmadan görüntüyü yakalar ve çekerler. DSLR'da ise bu tam tersidir arkadaşlar. Elimde DSLR gövdeli makineler için özel olarak tasarlanmış geniş f3/5 diyafram ultra geniş açı veren ultra zoom objektif var arkadaşlar. Siz de objektiflerinizi alırken ne işte çalışacaksınız veya ne tarz fotoğraflar çekecekseniz bunlara dikkat ederek özelliklerine bakarak alın. Şu kısma biz parasoleil diyoruz. Şu gördüğünüz gibi cam ve içerisindeki mercek var. Parasoleil lensimizin önüne taktığımızda şu işe yarıyor arkadaşlar. Gündüz ya da ışıklı ortamlarda istenmeyen ışıklar sağdan soldan gelen yani pozlamayı etkileyen hem de resmin kötü çıkartacak haleler yapacak yansımaları engelliyor. Bu durumda kesinlikle kullanmalısınız arkadaşlar. Aldığınız lenslerin önüne filtre almayı unutmayın. Bu da objektiflerinizin çizilmesine ve kırılmasını engeller arkadaşlar. Objektiflerinizin üzerinde 2 tane halka vardır. Eğer makinenizle netlik yapacaksanız netlik halkası ve zoom halkası. Buradaki jipler kamera ile objektif arasındaki bağlantıyı sağlar. Ön ve arka taraftaki özellikle temizliğe dikkat edin arkadaşlar. Çizilmesini özellikle engellemeye çalışın. Takarken de bu iki kırmızı işareti denk getirerek kamerayla objektifi takıyorsunuz. Lensle makinenin birlikte hareket etmesini istiyorsanız manuelde değil otofokusta kalmanız lazım. Bundan sonra yapmanız gereken şey şu tuşlara çok fazla takılmayın. Neyin ne işe yaradığını zaten zamanla öğreneceksiniz. Şurada bir flash'ımız var. Flash'ı açmak için arkadaşlar şuradaki tuşa basmanız gerekiyor. Bunun adı da arkadaşlar deklanşör. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Deklanşöre hafifçe dokunduğunuz zaman kameranın LCD ekranda pozlama değişkenliğini gösteren bir vizör belirir. Burada görüntünün değerlerini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şu arka tarafında vizör vardır. Şu vizörü şöyle yaptığınız zaman vizörü çıkartırsın. Bu vizörde şurada bir halka var. Bu dioptri halkası. Dioptri halkası ile ilgili bilmeniz gereken şey şu arkadaşlar.
Gözünüzde bir problem varsa ve gözlük kullanıyorsanız ve fotoğraf makinesini kullanırken de gözlüğü kullanmak istemiyorsanız arkadaşlar, gözünüzdeki var olan probleme kıyasla bu dioptri halkasını ya açar ya da kısarsınız arkadaşlar. Arkada bir LG ekran var arkadaşlar. Alt tarafta tripod bağlantılarını yapacağımız giriş. Onun yanında kayış bağlantı sekmanı. Onun yan tarafında arkadaşlar solda bataryalarımızı koyacağımız bir yer var. Genelde orijinal batarya kullanmaya özellikle dikkat edin arkadaşlar. Şu kısımda kartlarımızı koyacağımız yer var arkadaşlar. Genelde buraya orijinal ve kaliteli kartlar kullanmaya özellikle çok dikkat edin arkadaşlar. Ben Sandisk'in kartlarını kullanıyorum. Ya şimdiye kadar problem yaşamadım. Fakat benim arkadaşlardan orijinal kart kullanmayan veya sosyal medyadan bana yazıp da orijinal kart kullanmadıkları zaman ciddi problemler yaşadıklarından bahseden bir dünya olaya denk geldim arkadaşlar. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Şu kısımda arkadaşlar kameramızın bağlantı yerleri var. Bağlantı yerleri derken dahili mikrofon takabiliyorsunuz. Ayrıca dahili bilgisayar giriş bağlantıları veya kameranızda olan bir görüntü izlemek istiyorsanız televizyona dahili harici yani bağlantı aparatı takıp kameranızda olan her şeyleri görebiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar hard show dediğimiz yer var. Bu yerin özelliği şu arkadaşlar. Buraya flashlarımızı takıyoruz. Genel olarak fiziksel olarak arkadaşlar anlatacaklarım bunlar. Biraz da makinemizin neler yapabileceğini isterseniz bakalım. Şurada on off tuşuyla makinemizi açıyoruz. Bu Canon bir gövde olduğu için Nikon kullananlar biraz yabancılık çekebilirsiniz. Ama genel olarak hepsi aynıdır arkadaşlar. Menü tuşuna basarak menüye giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi menüyü ben buradan idare ediyorum. Şu kaldıranla menüler arasında gezebilirsiniz. Herhangi bir şeyde şüphe duyduğunuz zaman fark ayarlarınıza geri dönmekte. Yani clear off yaparak fark ayarlarına dönebilirsiniz. Burada belli başlı şeyleri bilmeniz lazım. Temel olarak olayımız da şu arkadaşlar. Şu kaldıranda göreceğiniz gibi diyafram ve enstantaneyi ve tabii ki ISO'yu ayarladığımızda olması gerektiği gibi fotoğraflar çekeriz. Bunun için bize yardımcı olan elementin bir tanesi şu ortada gördüğümüz çizgidir. Genel olarak yeni başlayanlar ne çizginin sağına ne de çizginin solunda olmak istemeyeceksiniz. Eğer bu çizgi tam olarak şuradaysa, aynı şöyle değilse ya da böyle değilse doğru pozlanmış bir fotoğraf elde edersiniz. Mesela sol tarafta ise fotoğraflarınız karanlık çıkar. Eğer sağ taraftaysanız fotoğraflarınız aydınlık çıkar. Bunun olmasını istemezsiniz. O yüzden sizin yapacağınız gereken şey bu çizgi ortada olacak arkadaşlar. Temel ilke bu. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Ayrıca burada göstergeler var. Bataryamızı ne kadar kullandığımız ve ne kadar kaldığı. Genel olarak makinemizin pili iyidir arkadaşlar. 4-5 saat civarında kullanabilirsiniz. Ayrıca ISO ile ilgili de şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Fotoğraf makinesinde çekim modlarını kullandığınız zaman arkadaşlar bilmeniz gereken şeylerden biri şu: ISO'yu bilmeniz gerekiyor. ISO nedir arkadaşlar? ISO şu: fotoğraflarınızı karanlık ortamlarda fotoğraflarınızı aydınlatmaya yarıyor. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Burada çekim mod kaldırımındaki harfleri kullanarak çalışmak istediğiniz modları seçersiniz. Mesela manuel mod arkadaşlar M harfiyle gösterilir ve her şeyi siz kendiniz belirlersiniz ve kesinlikle bu modla başlamanızı isterim ben. Bu mod genelde stüdyo çekimlerinde kullanılır arkadaşlar. AV modu diyafram öncelikli moddur. Siz diyaframı belirlerken fotoğraf makinesi enstantaneyi belirler ve bu modda genelde portre çekimlerinde kullanılır. TV modu arkadaşlar enstantane öncelikli moddur. Enstantaneyi siz belirlerken diyaframı fotoğraf makinesi belirler ve genelde spor ve benzeri hareketli çekimlerde kullanılır. P modu arkadaşlar şudur: İkisini bu fotoğraf makinesi seçer. İki sonuçta da sizi doğru pozlamayı verecek. Ama siz deneyerek, yaparak siz hangisini kullanacağınızı siz karar verirsiniz.
Çekim modları ile ilgili kısaca söyleyeceklerim bunlar. Çok detaylı bir şey anlatmak istemiyorum. Çünkü bununla ilgili arkadaşlar detaylı bir video çekeceğim. O yüzden arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar.